Merhabalar. Bugün de kağıt katlayarak şu şekilde bir küpe nasıl yapılır top şeklinde onu göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu küpe için kullandığım kağıdın ebadı ölçüsü şu: 4 santime 9 santim. Yani eninin 2 katının bir fazlasını kullandım. Fakat bunu katlarken bayağı bir zorlandım arkadaşlar. Ama küpede mecburen böyle küçük kağıt kullanmak zorundayız. Hani şu kadar, şu büyüklükteki bir kağıdı kulakta bilemiyorum sallanır mı. E, Onun için size ben burada şöyle yapacağım. E, 5'e 12 mesafe dar olduğu için arkadaşlar bu sefer 5'e 12 ebadında bir kağıt keseceğim. Bunu yapmaktaki amacım da 8 tane kağıdı birbirine geçirdikten sonra birleştiriyoruz ya. Şu mesafe ne kadar uzun olursa bizim için o kadar iyi oluyor. Birbirine bağlamak açısından. Onun için bu şu anda yapacağım topun ölçüsü eninin 2 katının 2 fazlası olarak aldım. Siz de ona göre alın. Bunun için şöyle yapıyorum ben. Şöyle düz kağıt kestim. Bir tane de şöyle yazılı kağıt kesin. Yani veyahut da siyah kağıt kesin. Buna göre kağıtlarımızı hazırlayalım. Şöyle bantımı açıyorum. Şu şekilde. Bantımı açıyorum. Ve kesmiş olduğum kağıtlarımı bu bantımın üstüne koyarak şu şekilde şöyle bantlıyorum. Ben 2 tanesini bantlayayım size göstermek açısından ki benim kağıt çanta oynatma listemde bunların hepsi mevcut. Bunları nasıl yaptım? Hani yeni kanalımı keşfedenler için yapıyorum. Şöyle döndürüyorum ve bunun içindeki hava kabarcığını aldıktan sonra katlıyorum. Bak şöyle bir kere katladım. Açtım. Ortadan tekrar ortaya gelecek şekilde yarıyı tekrar ikiye katladım. Yine açtım. Yine diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katladım. Bu şekilde. Ve sonra bunların ikisini birbirine ağız ağza getirdikten sonra tekrar katladım. Şöyle ince uzun bir şeridim oluştu. Bunu tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Tekrar yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Yine aynen bunu da bu şekilde katlıyorum. Evet, katlama şeklimiz bu. Şimdi daha önceden ben siyah beyaz olaraktan hazırlamıştım bunları. Şöyle yapıyoruz. Katladığım kağıtları bir beyaz bir siyah olacak şekilde takıyorum. Takarken şöyle yapıyorum. Bakın tenha yer şuralar. Şura tenha yer. Şöyle tutuyorum. Ve bu şekilde takıyorum. Böyle takıyorum. Bunu siz sadece küpe olarak yapmazsınız. Anahtarlık da olur bu. Şimdi beyaz takıyorum. Bunu 8 tane takacağız. Çantaların kenarlarından hani pomponlar veyahut da bebekler filan sallıyorsunuz ya. Bunu da sallayabilirsiniz. Aksesuar olarak kullanırsınız. Çanta aksesuarı olarak.
katını açıyoruz. Şöyle katını açıyoruz. Şu mesafe dar olduğu için, bakın şöyle, şu mesafe dar olduğu için bunu böyle birbirine geçirmek hayli zor oluyor. Onun için şunu, şu alttaki içeride kalacak çünkü. Bakın alttaki içeride kalacak. Onu birazcık şöyle kaydırıyorum. Şöyle. Şöyle kaydırdım. Amaç ne biliyor musunuz? Şu içeride kalacak ya, bu önemli değil. Bunu taksak da olur, takmasak da olur. Ama bunu böyle sıkıştırmamız lazım gözükmemesi için. Ama şunu bir şekilde bantlayacağımız takmamız gerektiği için bunu arkadaşlar uzun tutun bir tarafını. Şu arayı açıyorum. Bakın buna dikkat edin özellikle. Şunu içine geçiriyorum. Bunu şöyle geçirdim içine. Sıkıca çekiyorum. Bunu böyle içeriye atıyorum. İçeriye bunu sonra yapıştıracağım. Şimdi bunu takıyorum. Aynı yere. Şu parçayı. Bakın. Burada bayağı bir zorlanılıyor bu yuvarlağı yaparken. Bakın. Şöyle. Bunu şu önemli değil. Bunu sonra halledeceğiz. Bunun içine arkadaşlar şöyle tutkallayacağız. Katın açılma durumunu önlemek için yapıyoruz bunu. Ve şuraya, bakın şuraya, şu araya geçiriyorum. Şuraya. Bakın. Bakın yine de uzun tutmanızın faydası işte bu arkadaşlar. Yani bir tarafını uzun tutun. Öbür taraf zaten dikileceği için içeride kalacak. Onu da yalnız böyle boşta bırakmayacağız. Bunu da yapıştıracağız yine. Yoksa açılır. Bakın. Bunu da buraya şöyle. Aslında bunu içine, şurada şunun içine sokmamız gerekecek de hani buradan sokmam çok zor olduğu için ben bunu sadece yapıştırıyorum sıkıca. Çünkü zaten dikilecek ve dikişin içinde kalacak. Bunu böyle yapıştırdıktan sonra mandalla şu şekilde tutun ve bunun yapışmasını bekleyin. Yapıştıktan sonra bunu dikeceğiz. Bir müddet bekledim yapışmasını. Gördüğünüz gibi bakın. Hiç sanki gerekli, girmesi gereken yere girmiş gibi gözüküyor ama değil. Sadece bakın şuraya ben bunu sıkıca yapıştırdım. Şimdi dikiyoruz arkadaşlar. Dikerken şöyle yapacağız. Şöyle ipimi taktım. Normal dikiş ipliği. Bunlar küçük ebatlı olduğu için kalın ipler sırıtıyor. Eğer misinanız yoksa önemli değil. İpimi taktım 2 kat olarak. Şu uç kısmını bağladım. Ve şuradan şöyle geçirip şu bağladım ya uç kısmını arasından çıkartıyorum iğnemi. Şuraya bunu sıkıştırmış oldum. Şöyle. Bu içeride kalacak zaten. Şöyle büzüyorum bakın. Şu kısmı dikiyorum. İpi mümkün olduğu kadar dik çekiyoruz. Eğri çekmeyin sakın. İpin gidiş yönüne göre çekin. Bunu birkaç tur atalım. İyice sıkışsın. Mesela bu küpenin altına şunu da yaptığım gibi alt kısmına boncuklar da koyarsınız. Veya sallanan bir şeyler de koyarsınız. Küpe yaparsanız. Yok çantalarınızı aksesuar olarak yapacak olursanız. Bakın yan tarafa geçtim. Şimdi şuraya, şunu da şunu diktim. Şimdi bunu da bunu dikiyorum. Şöyle sıkıştırıyoruz. Bunda bayağı bir güç istiyor. Mesafe dar olduğu için. Böyle. Hı hı. Şimdi bunu yapacağız şu şekilde. Şöyle.
Bak gördünüz mü? Topumun bir tarafını tamamen diktim. Şimdi alt tarafa geçiyorum. Şöyle bakın. Şunu buna tutturuyoruz. Şöyle. Topun açılmaması için mümkün olduğu kadar sıkı dikin. Şuraya geçeyim. Bu sefer buraya geçiyorum. Şöyle. Bu bayağı bir güç istiyor yalnız, onu size söyleyeyim. Bakın iki taraflı diktim. Şöyle. Şimdi şu uç kısmını evinizde şöyle bir aparatınız varsa arkadaşlar kullanabilirsiniz. Yoksa önemli değil. Şu anahtarlığınızı direkt bunun içine dikebilirsiniz. Hani ben de olduğu için yapıyorum bunu. Dikiyorum şunu. Bende var. Eğer sizde yoksa önemli değil. Buradaki bu iplerin arasından bir mesafe bırakıp bu zincirinizi bunun içine dikebilirsiniz. Şöyle benim olduğu için kullanıyorum. Anahtarlığımı alıyorum. Zincirinin arasını açıyorum şöyle. Ve halkamın içinden geçirdim. Bak şöyle. Ve halkamı kapattım. Şu şekilde bir anahtarlık da olabilir. Aynı şekilde şöyle küpe yapabilirsiniz. Bu renkleri ben Beşiktaşlı olduğum için siyah beyaz yaptım. Siz taraftarı olduğunuz futbol kulübünün renklerini kullanabilirsiniz. Yahut da sevdiğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde kullanabileceğiniz gibi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim size. Şöyle mesela bu anahtarlığı yapmazsınız da takmazsınız da şu şekilde bir kıskaç kullanıp şunlardan çantanızın kenarına aksesuar olarak da sallayabilirsiniz. Evet, kağıttan yaptığım top aksesuarım burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.